Merhaba arkadaşlar, Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yeni tasarlamış olduğum fıstıklı şöyle bir görünüme sahip olan ve paspas yapımından tutun da çantaya varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde kullanabileceğiniz bir model, bir çalışmayı paylaşmak, anlatmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şöyle göstereyim sizlere. Bir kırlent yapacağınız zaman altına etamin denilen kumaştan kullanarak, üzerine bu işlemi yaparak çok güzel böyle kırlentler, bebek battaniyeleri, daha sonra seccadeler, kilimler, yolluklar, halılar, dilediğiniz her türlü şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle modelimiz de gayet kolay. Bakın şu şekilde bir görünüme sahip. Paspas olarak kullanacağımız şeylerde arkası, bakın burası zemin kısmına geleceği için daha böyle kaymayacaktır diye düşünüyorum. Kenarlarını da aynı şekilde şimdi göstereceğim şekilde yapıp böyle güzel bir çalışma elde edebiliriz. Modelimi yaparken kalın halı kaydırmaz ya da banyo paspası olarak satılan gördüğünüz bu şeyin üzerine kullandım. Bunu kullandım. 2,5 milim tığ kullandım ve Nako Elite Baby'nin ipini kullandım arkadaşlar. Şimdi bu ip olarak dilediğiniz her türlü ipi kullanarak yapabilirsiniz arkadaşlarım. İlla ki bu olacak diye bir şey yok. Patik iplerinden lif iplerine varana kadar dilediğiniz her iple yapabilirsiniz. Tığ numarası da önemli değil. Sadece şu deliklerden rahat geçmesi bizim için yeterli, önemli. Şimdi hemen başlayalım. Şöyle fazla da zamanınızı almadan giriş yapıyorum. Bir tane şu buraya önce bağlıyorum arkadaşlar bu şekilde. Sonra 2 tane zincir çekiyorum ve buradan 1 2 atlayıp 3 4'ten giriş yapıyorum. Çıkartıyorum tığımı ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tekrar devam ediyoruz bu sırayı. Şöyle göstereyim. Şimdi 1 2 atlayıp 3 4. Birinden 3'ten giriyoruz, 4'ten çıkartıyoruz ve buraya sık iğne ile bağlıyoruz. Arada 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Her bir sırasını farklı farklı renklerle de yapabilirsiniz. Onu da söylemeden geçmeyelim. Evde arta kalan iplerinizi rahatlıkla değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Çok sıkmadan böyle gevşek gevşek yaparak devam edin arkadaşlarım. Şimdi buraya geldikten sonra hemen kenar kısmı bakın geri dönüyorum. İçerisine giriş yapıyorum. Buraya 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıp yanına 3 tane bu şekilde topluyorum. 1 2 ve 3. Daha sonra bunların hepsini birlikte çekiyorum arkadaşlar ve bir tane zincir çekip hemen bir diğer yerime geçiyorum. Bakın buradan aldım. Hemen buradan giriş yapıyorum ve aynı şekilde bir tane buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 3 defa doluyorum. 1 2 3. Çok ince bir ip kullanıyorsanız 5 de yapabilirsiniz bunu. Kalın bir ip kullanıyorsanız 2 defada da yapabilirsiniz. Bakın hemen bir diğerine geçiyorum. Yine 3 tane zincir çekip şekilde 1 2 3
toplayıp hepsini birlikte alıyorum. Sona geldik arkadaşlarım. Yine bakın bu kenardan giriş yaptım bu şekilde ve buraya bağladım. Sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir diğer sıraya geçiyorum. Onda da aynı şekilde az önce alt kısımda yaptığımız gibi şu şekilde 1 2 zincir çekip yine 2 atlayıp üçüncüden yaparak diğer tarafa geçiyoruz ve daha sonra tekrardan aynı şekilde fıstıklarımızı yaparak bu tarafa geliyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle birazcık buradan şey yapalım. Burayı sona getirdiğimizi düşünün. Bu sırayı da görmüş olun arkadaşlar. Şöyle yine aynı şekilde fıstıklarımızı yapıyoruz ve bu şekilde bu iç kısımlarını tamamlıyoruz. Dediğim gibi farklı ipleri, evde arta kalan iplerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dilediğiniz her türlü ip ile yapabilirsiniz. Şimdi bir miktar da kenar kısmını bahsetmek istiyorum sizlere. Kenarlarını da dilediğiniz şekilde çevirebilirsiniz. Şimdi buradan geldim. Bakın sona giriş yapıyorum. Kenar kısmında arkadaşlarım şu şekilde yaptım. Yine 2 zincir bu arada ve hemen buradan giriş yapıp buraya önce bu şekilde yerler oluşturdum. Buradan giriş yaptım ve burada şu şekilde bakın köşe geldim. Hemen buradan alıyorum. Şöyle birazcık da bundan gösterelim. 1 2 hemen bir diğerine geçiyorum. Şimdi bu kadar yeterli. Bu şekilde yapıp devam ettikten sonra yine bakın buradan giriş yapıyorum bir tane. Sonra 1 2 3 tane zincir çektim. Üzerine alıp bu defa şu arka tarafına tutunsun diye arkadaşlarım bu şekilde alıyorum. 2 ve 3 tam ortasından yani şöyle aldım, bir tane zincirle bağladım. Daha sonra geliyorum bu 2 zincir çekmiş olduğum yere bir tane sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine alıp yine bakın ortada kalan yerden giriş yapıp bu şekilde toplayarak bu kısmını da tamamlıyoruz. Bunu dediğim gibi farklı şekillerde, farklı modellerde kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. Burada tamamen tercih size ait. Bu sadece bir fikir benden size. İçerisiyle de uyumlu bir şekilde böyle bir görüntüye sahip oluyor bu şekilde yaparsanız. Şimdi geldim buraya tutundum, geri dönüyorum. Buralarda da ikişer zincir çekmiştim. Hemen oraya geçiş yaptım. Yine 1 2 3 tane zincir çekip yine fıstığımı yapıyorum. Ve bir diğerine geçiyorum arkadaşlar. Yani burası tamamlandıktan sonra yaparsanız daha iyi olur. Ve böyle bir görüntü elde ediyoruz bakın. Şimdi buradan da daha net görün şöyle. Evet, böyle bir görünüme sahip oluyor arkadaşlar. Evet, bu videomda da sizlere bu güzelliğin yapımını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.